Şöyle oldu. Yani ilkokul 4'te basketbola başladım. Sporculuk oradan başladı. Öncesinde tabii böyle hani çocukken oynadığımız şeylerde hep spora daha meyilliydim. Yani doğuştan gelen bir şeydi o galiba. Çünkü babam da öyleydi yani. Hani atletizm, basketbol her şey vardı onda. Oradan başlayan bir sporculuk geçmişim var. Hani basketboldan başlayan. Sonrasında işte Aikido, kickbox gibi dallarla da uğraştım. Sonra modelliğe başladım üniversitede okurken. Arkadaşlarımın tabii ki hani genelde öyle olur ya hani arkadaşlarımın ısrarıyla. Benim de öyle oldu. Yapmalısın, etmelisin işte beni böyle zorla işte ajanslara göndermeye çalışmalar falan. Sonrasında bir ajansla görüştüm. Ondan sonra okeylediler ve defilelere çıkmaya başladım. İzmir'de başladım. Sonra İstanbul'a artık gelip gitmeye başladım defilelere. Bu sırada havaalanında şimdiki menajerlerim beni gördüler. Dediler ne iş yapıyorsun? Dedim modelim. Oyunculuk yapmak ister misin? Tabii ki isterim dedim. Ama dedim İstanbul'da yaşamıyorum. Onlar da o zaman İstanbul'a gelip bizi ararsan çok seviniriz dediler. Ben hemen radikal bir kararla 1,5 ay, 2 ay arasında işte hemen radikal bir kararla İstanbul'a taşındım. Ve onlarla görüştüm. Sonra oyunculuk eğitimi falan derken oyunculuğa başladım. Levent ilk başlarda yani uzun zamandır değişimiyle alakalı sorular gelmiyordu. Öncesinde çok fazla konuşamıyordum çünkü hani bilgi vermek istemiyordum açıkçası. Levent tam aslında 50. bölümden sonra görülmeye başladı. Yani Levent'in asıl karakteri. Öncesinde Levent acılarından dolayı çekip gitmiş bir adamdı ve içinde yaşadığı acısını dışarıya öfke olarak gösteriyordu. Yani ben acı yaşıyorum işte benim için üzülünden ziyade herkesi kendinden uzaklaştırmaya çalışıyordu. Annesi, abisi dahil. Şimdi Levent eski haline dönmeye başladı aslında. Yani ilk izleyicilerimizin tanıdığı Levent'le şimdiki Levent arasında dağlar kadar fark var. İlk Levent öfkeli, her şeyi yakıp yıkan bir Levent'ti. Şimdi tamamıyla sevecen, mutlu, vicdanlı bir adam haline dönüştü. Yaşadığı acılar hala içinde var. Çünkü karısını kaybediyor, oğlu kayboluyor ve bunun sonucunda gerçekten yaralı kuşların yaralı Levent'iydi. Şimdi biraz daha hayata döndü. İşte Ömer sayesinde, Meryem sayesinde. Vicdanlı, merhametli, dürüst, cesaretli bir adam Levent. Ya Levent aslında şöyle bir şey var, daha güçlü bir adam. Yani onun yaşadığı şeyleri anlamaya çalışırken çok yoruldum. Çünkü tam böyle hissedememiştim ilk başlarda. Çok içinde kapandı ve acıları gerçekten çok büyük olduğu için kendimle özleştiremedim. Hani ben olsam ne yapardım? Ben olsam gerçekten ne yapardımın sorusunu bulamadım. Levent benden daha güçlü bir adam. Çünkü yaşadığı acıları ben kaldıramazdım. Yani o çekip gitmeyi tercih etti. Sonrasında annesi hasta olduğu için geri döndü ama ben geri dönmeyebilirdim. Belki uzaklaşmak onun için daha iyi geldi. Ben tamamıyla kaçabilirdim. Bilmiyorum yani hani sonrasında işte biraz psikolojik destekle vesaireyle hani bunu biraz daha anladım. İçine girdim ve zaten sahneye de o şekilde çıktım. Yani ilk başlarda çekerken sahneyi bütün acısını içinde hissetmeye çalışıyordum. O beni zorlasa da bazı noktalarda da gerçekliğe yansıttı. O da beni çok mutlu etti. Hani ben sahnede yani, televizyonda kendimi izlediğim zaman evet bu geçmiş diyebildim. Çünkü o acılar herkesin tahmin edebileceği acılar değil. Bu konuda işte psikolojik desteğin de çok faydası oldu. Bir saat Levent için bir saatte kendim için alıyordum çünkü o desteği. Oyunculuk asla bitmeyen bir şey. Yani hiçbir zaman işte ben oldum diyebileceğiniz bir şey değil. Bunu zamanında
ustalarımız da söylemiştir. Hani hiçbir zaman öğrenmek bitmez ve sürekli geliştirmemiz lazım kendimizi. Benim her sabah yaptığım belirli rutinler var. İşte 15 dakika meditasyon yapıyorum. 15 dakika bugünkü sahnelerime bakıyorum. İşte 15 dakika öncesi ve sonrasına bakıyorum. Hani duygu akışını kaybetmemek için. Beden formuyla ilgili çalışmalarım var. İşte karakterimin ilk başta yaptığım işte hayvanını bulma, ondan sonra işte rengini bulma, hobileri vesaire, bunlarla ilgili çalışmaları çok yapıyoruz. Devam ediyorum yani, hiçbir zaman bırakmıyorum ve bırakmayacağım da. İlk bize her zaman karakter analizleri gelir. Ondan sonra senaryonun bir kısmı gelir ve sahneler gelir. Şimdi ilk karakteri tabii ki merak ettim, onu açtım. Karakter analizini okumaya başladıkça vay, gerçekten mi? Şöyle nasıl ya falan, hani çok etkilendim. Karakter analizinde başladı bu etkilenme. Sonra senaryonun bir kısmını okudum, sahneyi okudum ve dedim ki ben bu projenin içinde yer almalıyım. Onun için böyle ekstra bir çaba sarf ettim. Yani gerçekten çok çalıştım. İşte karakterin tamamıyla bütün ilişkilerini yazdım. Hala evimde tahtada duruyor böyle. İlişkileri, karakter özellikleri. Hepsi şu an hala var. Onları yaptım ve dedim ki yani gerçekten ben bu projeye dahil olmalıyım ve Levent'i ben oynamalıyım. Sonrasında oldu, buradayım. Yani hikaye olarak beni çok etkiledi. Karakterler arasındaki ilişkiler çok etkiledi. Gerçekten çok özenilmiş, çok hissedilerek yazılmış şeylerdi ve ondan dolayı da çok mutlu oldum ve projeye dahil olmayı istedim. Ya şöyle bir şey var. Şimdi biz işini severek yapan bir milletiz. Ya sonuçta hepimiz günün sonunda insanız ve hissettiğimiz çoğu şeyler aynı. Biz özenerek iş yaptığımız için, işinde saygı duyup bu işi tekrardan devam ettirdiğimiz için insanlar da, yurt dışındaki izleyiciler de bunu görüyorlardır diye düşünüyorum. Ve o yüzden de seviyorlardır diye hissediyorum. Yönetmenler ve oyuncular, işte senaristler kendilerini çok geliştirdiler. Bundan dolayı da insanların daha içine işleyen hikayeler çıktı ortaya. Ve herkes kendini geliştire geliştire devam ettiği için de yurt dışında bizim de bu pastadan pay almamızı sağladılar. İşler güzel oldukça biz de yurt dışı seyircisine ulaşacağız. Daha da çok ulaşacağız. Şimdi tabii bizim işimizin yurt dışında sergilenecek olması bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Ondan dolayı da mutluyum. Yani çünkü hem burada hem dışarıda insanların bizi tanıması, yaptığımız işi görmesi, sevmesi benim için çok değerli. Benim şu an favori dizim Peaky Blinders. Yani çok seviyorum. Gerçekten çok harika bir iş yapmışlar. Supernatural izliyorum. Biraz tamam, yaş skalasına uygun olmayabilirim izleyici olarak ama Winchester kardeşlerin yaptığı işleri çok seviyorum. Oyunculuklarını çok başarılı buluyorum. Onun dışında yani klasiktir, Game of Thrones, The Walking Dead, bunları izliyorum. Farklı farklı işler izlemeye çalışıyorum hep ama yani bunlar favorimde olanlar. Yani Türk dizilerinden de Yaralı Kuşlar tabii ki tek favorim. Yani çünkü gerçekten öyle. Bizim tabii her gün yayınlandığı için ben açıyorum, her gün bizim bölümümüzü izliyorum yani. Biraz tabii kendimi analiz etmek için de böyle bir şey yapıyorum. Yani ne yapmışım, ne etmişim, hani eksiklerim varsa onları hani tartıp biçmek için. İzliyorum, hikayenin genel akışına bakıyorum. Of diyorum, çok güzel olmuş. Kendimi çok acımasız bir şekilde eleştiriyorum ben. Ondan dolayı da en çok şu an Yaralı Kuşları izliyorum.